İmam-ı Azam Efendimiz daha sabiyken İmam Hatib-i Harzemi Hazretleri anlatıyor. Rumların kralı halifeye büyük bir mal gönderiyor bir elçiyle beraber. Diyor ki alimlerinizi toplayın. 3 şey sual edeceğiz size. Cevap verirseniz bu işte o servet bir servetlik mal neyse bunu size bezledeceğiz, vereceğiz. Eğer bu cevapları sizin ulemanız veremezse sizden haraç isteyeceğiz, vergi isteyeceğiz. Bütün alimler tabi o zamanlar Rumlar da güçlü. Daha fetihler olmamış. Tabi Bizans var, her şey var o zaman. Alimlere geliyor kimin zamanı? Daha İmam-ı Azam Efendimiz bile çocuk. O kadar eski. Hiçbir alim ikna edici bir cevap veremiyor. Veremeyince İmam-ı Azam Efendimiz de babasıyla beraber, babası da o mecliste, sabi çocuk hazır. Diyor ki bu Rumiye yani Rum'a cevap vermek için babasına diyor, alimlere de şey etti ya ben çocuğum. İzin versinler bana da ben ona cevap vereceğim. Cevap verecek fakat tabii onu bakınca diyorlar sana bu cevap versin mi? Diyor sana mı soracağım diyor. O Rum şaşırıyor tabii çocuk ya. Bu kadar yaşlılar veremedi. Evet bana soracaksın ne var diyor. Sorayım diyor o zaman. Cık, sorma diyor öyle sorulur mu diyor. Niye? Sen diyor yukarıdan soruyorsun diyor. Ben cevap vereceksem ben oraya çıkmam lazım diyor. Sen bir aşağı in bakalım diyor. Minbere ben çıkayım diyor. Yüksek yere. Öyle şimdi soru soran atta olur diyor. Ben cevap makamıyım diyor. Rum iniyor. Ebu Hanife radıyallahu teala anh. Sor bakalım diyor. Ey şeyin kâne kablallah. Allah'tan önce ne vardı diyor. Birinci soru. Buyuruyor ki Ebu Hanife radıyallahu anh. Adet bilir misin diyor. Sayı. Bilmez olur muyum diyor. Vahid nedir diyor vahid. Diyor huvel evvel leyse şeyin kablehu. Vahid bir demek. Ondan önce bir şey var mı diyor. Yok sıfır diyor. Bir. Birle başlar diyor. Peki diyor. Bu bir diyor mecazi, lafzi. Sadece senin bir demenden bir olmuş yani. Biri bulmadan evvel o da yokmuş. Senin diyor lafzen söyleyerek mecazen bir dediğin şeyden evvel hiçbir şey yok diyorsan hakiki bir dediğimiz Allah'tan evvel ne olabilir diyor. İkna oluyor. Birden evvel bir şey yok diyorsun. Mecazi birden evvel bir şey yok. Hakikaten yok işte. Nasıl oluyor hakiki bir Allah bir diyoruz. Nasıl ondan evvel bir şey olacak o zaman? Peki diyor. Allah Teala'nın vecihi yani işte cemali hangi cihettedir diyor yani. Allah hangi yöndedir diyor. Hani Vehhabilerin üstte demeleri gibi haşa. İmam-ı Azam diyor, kandili yaktığın zaman diyor yani, mum o zamanlar kandil zamanı, fener. Kandili yaktığın zaman diyor, ışığın yönü nereye bakar diyor. Ya diyor, o nurdur diyor, dört ciheti istihap eder, kaplar diyor. Peki diyor, bu benim yakmamla yanan, üflememle sönen, zail bir, mecazi bir nur, bir ışığın, önü bura, arkası bura diyemiyorsun, yüzü diyemiyorsun, ciheti, yönü diyemiyorsun. Ya gökleri, yerleri yaratan, güneşin, ayın bütün nurları yoktan halk eden, bu güneş sönmüyor, ay durmuyor, bu baki, daim bu kadar feyizleri, yani bu kadar nurları yaratan Allah-u Teala nasıl ciheti olur diyor. Mecazi, üfledin mi sönen ışığın yönü yok, her tarafa böyle aydınlatıyor aynı. Bunun yönünü bulamıyorsun. Mevla'nın nasıl yönü olsun diyor. Nurları yaratan odur diyor. Peki diyor. Bir şey daha kaldı. Nedir o? Allahu Teala şu anda neyle meşguldür diyor. Külle yevmin huve fî şen. Diyor ki işte senin gibi diyor Allahu Teala hakkında ilmi, marifeti, itikadı düzgün olmayan adam minberdeyken onu indirdi diyor şimdi. Benim gibi muvahhid, Allah'ı iyi bilen birini de ben çocuk da olsam işte bak ben şimdi buradayım diyor. Sen de oradasın diyor. İşte şu anda bunu yaptı diyor. Her an bir şey külle yevmin huve fî şen. Her an Mevla bir şandadır. Yükseltiyor, alçaltıyor. Ben ikna oldum dedi. Parayı da onlara bıraktı. Yani devletin bütçesine memlekette geri dön.